Adventure Time. Hepimizin çocukluğuna dokunan, ilk bakışta eğlenceli ama derinlerine indikçe karanlık, felsefi ve duygusal bir dünyaya açılan o eşsiz çizgi dizilerden biri. Peki ya bu rengarenk dünyanın ardında gizlenen karanlık sırları, kesilmiş sahneleri ve çoğu kişinin fark etmediği detayları öğrenmeye hazır mısınız? Bu videoda sizlere Adventure Time hakkında gerçekten az bilinen, belki de bugüne kadar hiç duymadığınız 10 ilginç gerçeği anlatacağım. Ama şimdiden uyarayım, bazı detaylar hem şaşırtıcı hem de kalbinizi burkacak. Eğer bu video yeterince ilgi ve beğeni alırsa, ki ben alacağına inanıyorum, Adventure Time evrenine daha da derinlemesine dalacağım. Yani bu videonun part 2 ve hatta 3 videoları bile gelebilir. Yani sizlerden tek istediğim videomuza like atmanız, kanalımıza abone olmanız ve bildirimler butonuna basmanız. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puan gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen Adventure Time hakkında az bilinen gerçekler hakkında konuşmaya başlayalım. Görüşürüz. Zamanın farkında mısın? Evet, macera zamanı. Evet öyle. İsterseniz ilk olarak dizinin olmazsa olmaz karakterlerinden biri olan Finn hakkında konuşalım. Bildiğiniz gibi Finn karakteri oldukça sevilen biri ve dizi boyunca kendisinin gelişimine birçok kez tanıklık etmiştik. Peki size Finn'in orijinal isminin aslında bildiğimiz adı olmadığını söyleseydim? Asla. Olmaz. Olmaz. Evet, serinin henüz pilot bölümünde Finn olarak bildiğimiz bu karakterin adı aslında Pendi. Ve evet, bu isim serinin yaratıcısı Pendleton Ward'un adından geliyordu. Ancak seri resmileştikten hemen sonra karakterin ismi Finn olarak değiştirildi ve bu karakteri bizler Finn olarak tanımaya başladık. Güle güle Finn. Ah, bir dakika. Güle güle insan çocuk Finn. İnanmayacağınız bir diğer gerçekse elbette Buz Kralı yani Simon Petrikov hakkında olacak. Bildiğiniz gibi Buz Kralı'nın geçmiş hikayesini seri ilerledikçe daha yakından izleme şansımız olmuştu. Peki sizlere bu karakterin hikayesini izleme şansımızın bir kaza sonucu oluştuğunu söyleseydim? Evet, yanlış duymuyorsunuz. Başlarda Buz Kralı dediğimiz karakter yalnızca seriye eklenen çılgın bir kötü adam olarak düşünülmüştü. İyi denemeydi evlat. Ancak karakterin orijinal seslendirmeni olan Tom Kenny'nin dramatik doğaçlamaları o kadar etkileyiciydi ki yapımcılar onun trajedik geçmişini yazmaya karar verdiler. Hoşlanmıyor. Acaba sebebi benim büyü yapmam mı? Böylelikle Buz Kralı'nın geçmiş hikayesini daha da detaylandırarak bize gelecek sezonlarda bu karakterin hikayesini derinlemesine anlatmışlardı. İsterseniz biraz da Marcel'in, hatta Marcel'in ailesi hakkında konuşalım. Marcel'in babasını zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Hansen Abedeyr şeytandır ve kendisi Nightospair'in hükümdarıdır. Zaten Marcel'in vampir olmasının bir diğer nedeni de babasının şeytan olmasıdır. Marcel'in Finn sen ne yaptın böyle? Ailenizi buluşturdum. kötülük uşağın o mu? Ancak seri içinde Marcel'in annesi hakkında çok az şey biliniyor. Resmi kaynaklara göre serinin kısa bir bölümünde Marcel'in annesiyle ilgili sahneler yer alacaktı. Ancak bu sahneler bütçe ve zaman nedeniyle kesildi. Elbette Marcel'in annesi yani karakterin tasarımı daha sonra serinin Obsidian bölümünde gösterildi. Ancak dediğim gibi Marcel'in annesi hakkında seri içinde çok bir bilgiye sahip değildik. Keşke bu sahneler kesilmeseydi ve bizler Marcel'in annesini de tam bir şekilde görebilseydik. Dizinin final bölümünde çalınan meşhur müziği eminim birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Hani savaş bittikten sonra bizimkiler kazanmıştı ya. Ondan sonra tüm karakterlerin hayatlarını teker teker gösterirken arkada bir müzik çalıyordu. İşte o meşhur müzik aslında dizi daha başlamadan önce çoktan yazılmıştı. Evet, final bölümünün adını taşıyan bu şarkı yani Come Along With Me adlı şarkı aslında Pendleton Ward tarafından yıllar önce yazılmıştı. Serinin bitişi için en uygun duygu bu şarkıda yakalanmış olduğu için elbette serinin yaratıcısı final bölümünde bu şarkıyı kullanmak istemiş. Duymak ister misin? Tabii. Evet. Haydi benimle gel, kelebek ve arılarla.
Adventure Time evreninin nasıl oluştuğunu zaten seri izleyen birçok kişi biliyordur, ancak ben bilmeyenler için bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. ODR denilen yer aslında bildiğimiz dünyadır, ancak Mushroom War yani Mantar Savaşı adı verilen nükleer bir savaş sonucunda dünya bu hale gelmişti. Dediğim gibi zaten seri izleyen herkes ODR'ın bir kıyamet sonrası dünya olduğunu biliyor. Ancak bu kıyametin adı Mushroom War yani Mantar Savaşı olarak biliniyordu. Ancak bu savaşın adı neden Mantar Savaşı'ydı? Eminim bunun birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bunun nedeni aslında atom bombalarının mantar şeklinde patlamalarından kaynaklıydı. Dikkat ederseniz atom bombalarının patlama şekli tıpkı bir mantara benziyor ve bundan dolayı savaşın adı Mantar Savaşı olarak anılıyordu. Toplamasına izin vermeyin. Hayır. Hatta serinin 1. sezon 25. bölümündeki His Hero adlı bölüme bakarsanız ilk kez bu bölümde savaşın adına bir göndermede bulunuluyordu. Serinin iki ana karakterinden biri olan Jake'in de fazlasıyla sevildiğinin farkındayım ki ben de zaten karaktere bayılıyorum. Seri içinde hatırlarsanız Jake'in esneme güçlerinin nereden geldiğini karakterlerimiz tam olarak bilmiyorlardı. Hatta Jake'in kendisi bile kendi güçlerinin kaynağını bilmiyordu. Hatta bir bölümde Jake güçlerini kaybettikten sonra güçlerinin sihirli bir çamurdan geldiğini söylemişti, ancak bunun doğru olmadığını görmüştük. Yani Jake'in esneme güçleri ne sıradan bir sihir sayesinde ne de kendi bildiği kadarıyla bir çamur sayesinde olmuştu. Evet. Bir işe yaramıyor bu. Demek ki doğru çamur değil. Bu işin burada biteceğini umuyordum. Jake'in esneme güçlerinin kaynağı aslında başka bir boyuttan gelen bir yaratık olan Warren and Parsons sayesinde ortaya çıktığı seri içinde gösterilmişti. Bu detay dizinin sonlarına doğru şaşırtıcı bir şekilde açıklanmıştı ve Jake'in varoluşuna karanlık bir boyut katmıştı. Yani Jake sandığımız gibi sıradan bir köpek değildi. Kendisi bir nevi yarı uzaylıydı. Yıllarca bu savaşı konuşacaklar. Yani Bimo ve Shelby konuşacak. Bu senin. Peki sizlere Adventure Time'ın yaratıcısı Pendleton Ward'un diziyi bitirmeye zorlandığını söyleseydim bana inanır mıydınız? Evet, dizinin yaratıcısı Pendleton Ward stüdyonun baskısından ve iş yoğunluğundan dolayı diziyi bitirmeye zorlanmıştı. Hatta sırf bu baskılardan dolayı Pendleton dizinin son döneminde yapımcı görevinden ayrılmıştı. Ama elbette seriyi tam olarak bırakmadı. Dizinin son bölümlerine danışman olarak seriye katkıda bulundu. Ancak dediğim gibi stüdyonun baskısından ve iş yoğunluğundan dolayı diziyi bitirmeye zorlanmıştı. Seri içinde Fi'nin kolunu kaybetmesi aslında bizlere çok önceden defalarca kez ima edilmişti. Bildiğiniz gibi Fi'nin kol kaybı ve daha sonrasında robot bir kol kullanması 6. sezona kadar gerçekleşmemişti. Ancak bu olay çok daha erken sezonlarda çizimlerle ve görsel metaforlarla defalarca kez bizlere gösterilmişti. Özellikle 5. sezonda buna dair çok sayıda gönderme vardı. Mesela Adventure Time'ın Farm World adlı zaman çizgisinde Fi'nin zaten bir kolunu kaybettiğini ve mekanik bir kol kullandığını biliyoruz. Hatta Fi'nin önceki yaşamlarından biri olan Shoko'nun da bir kolunu kaybettiğini ve Prenses Ciklet sayesinde mekanik bir kol kullandığını da biliyoruz. Yani bu tarz göndermeler aslında Fi'nin ileriki sezonlarda bir kolunu kaybetmesini bizlere açık bir şekilde gösteriyordu. Adventure Time serisinde bazı karakterlerin bilinçli olarak cinsiyetsiz yazıldığını söyleseydim bana inanır mıydınız? Şimdi eminim bunun ne demek olduğunu birçoğunuz anlamamışsınızdır. Ancak demek istediğim şu: baktığımızda birçok animasyon seride karakterler yüzeysel olarak kadın ya da erkekten oluşur. Ancak Adventure Time'da yer alan bazı karakterlerin cinsiyetlerini ve ilişki durumlarını bizlere net bir şekilde belirtmemişlerdi. Mesela seride Bimo gibi karakterlerin cinsiyeti hiçbir zaman net bir şekilde tanımlanmamıştı. Evet, baktığımız zaman karakter bir erkeğe benziyor, ancak seri içinde bu konuda net bir bilgi verilmemişti. Çünkü düşündüğümüz zaman Bimo ve Bimo gibi karakterlerin pek çoğu robot olduğu için onların kesin bir cinsiyeti yoktu. Ayrıca seride defalarca kez görmüş olduğumuz Marcel'in ve Ciklet'in ilişkisi ise başlangıçta yalnızca imalarla gösterilmişti.
Ancak zamanla bu karakterlerin LGBT temsili açıkça vurgulanmıştı. Özellikle dizinin final bölümünde bu dediğim durumu bize net bir şekilde göstermişlerdi. Hatta serinin Obsidian adlı bölümünde bu ilişki karakterlerin kendi ağızlarıyla resmen kabul edilmişti. Sen iyisin. Zırhımda acil durum güç. Beni korkuttun. Ne? Bu videoda konuşacağımız son bilinmeyen gerçekse elbette Adventure Time evrenindeki zaman çizgileriydi. Baktığımız zaman Adventure Time evreni sonsuz sayıda alternatif zaman çizgisine sahipti. Dizide görmüş olduğumuz Farmworld Fiend ya da Fiona and Kang gibi hikayeler aslında tekil alternatif evrenlerde geçiyordu. Merak etme Jake. Seninle buz ve karın sırrını paylaşacağım. Madem bir randevu, sen neden geliyorsun? Sana yardım etmek için. Bekle. Santrum'u getireceğim. Ah dostum. Yani bu evrenler Time Room ve Prisma gibi varlıklar sayesinde kontrol ediliyordu. Bu çoklu evren sistemi tıpkı Rick and Morty kadar karmaşık ve katmanlıydı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde az bilinen, hatta hiç bilinmeyen gerçekler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Ayrıca videonun başında da söylemiş olduğum gibi eğer bu video yeterince ilgi görürse bu konuda Part 2 ve Part 3 videoları da yapacağım, haberiniz olsun. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.